Yay burçları ve yükselen burcu yay olan dostlar, Eylül ayı burç yorumlarındasınız. Evet, Eylül ayı geldi ve artık yaylar için kariyer hayatlarında bir yenilik yapma zamanı. 3 Eylül'deki yeni ay kariyer evinizde ve aslında ay boyunca da hem işinizi hem evinizi, yerleşim yerinizi, anne baba ebeveynle ilgili konuları gündemimize taşıyacak bir Eylül ayı. Çünkü yeni ay kariyer evinizde yeni bir başlangıç işaret ediyor. 18 Eylül'deki Dolunay ve Ay tutulması da sizin için temel, hayatınızın temel koşullarını ilgilendiren alanda ya taşınırsın, ya annenin babanın yaşadığı kültürle ilgili bir değişim, bir yenilik olabilir. Belki onların hayatları olabilir. Evinde bir yenilik yapma olasılığın çok yüksek ama sevgili yaylar, uzun zamandan beri bu süreci takip eden ya da bekleyen eğer bir yaysan şimdi zamanı geldi. Çünkü bu tutulma ayın 18'indeki ay tutulmasının sonuçları diyelim ya da uzun vadeye yayılacak bir konu olacak. Yaklaşık 2026 yılına kadar sürecek bir dönem dönem gündemimize gelecek bir süreci işaret ediyor. Ve değişken grup burçlar arasında olan tabii ki bu tutulma evresi aynı zamanda yay burçlarında birinci derecede etkiliyor efendim. Ve genel detaylara baktığımızda evet bu şekilde Eylül ayına giriyoruz. 3 Eylül sizin için çok önemli olacak. 3 Eylül ve sonrası, hatta 8 Eylül itibariyle ya bir yenilik olur ya bir yer değişikliği olabilir. Uzun vadede çünkü Merkür Retrosu uzak hedefleriniz, belki bazı yurt dışı ilgili konular, ondan sonra bir eğitim durumunuz olabilir. Bunlara bağlı konuları biraz Merkür geri bıraktı. Artık Merkür Retrosu bitti bu arada. O alan serbest. Dolayısıyla da bir geçiş süreci yaşıyorsunuz sanki. Evet, devam ettiğimizde Venüs ilişkilerde çok rahat ettirecek ay boyunca diyebilirim, 23 Eylül'e kadar sizi sosyal alanda bir Venüs terazi burcunda çok sosyal, çok keyifli, arkadaş, dost, eş ortamlarında öne çıkacağınız, beğeni toplayacağınız, ilgi çekeceğiniz hatta bir dönem olacak. Şunu da söyleyebilirim, çalışan bir yaysanız kendinizi göstermek, ön plana çıkarmak, takdir toplamak, sunum veya projelerde çok daha rahat ve uyumlu ilerlemek için gerçekten verimli bir zamanda olacaksınız. Hatta şunu söyleyeyim, ay ortalarında 14-15 Eylül gibi bu alanda özellikle bir girişim yapmak veya beklediğiniz bir sonucu almak için çok verimli bir zaman. Böyle bir planı olan varsa ortaklı bir iş olabilir, yeni bir gündem yaratmak için fırsat kolluyorsanız işte bu tarihi mutlaka kullanın derim efendim. Ve devam ettiğimizde burası daha da böyle öne çıkacağı zaman ise 21 Eylül. 21 Eylül sonrası gündemler işte bu sosyal alana kayacaktır. Yeni tanışmalar yaşayacak burç grupları Eylül ayında siz olacaksınız. Çünkü burada aynı zamanda tutulmalar yaşayacağız. 21 Eylül ve sonrası yeni bir süre başlıyor yay burçları sizin için. Sosyal platformlar, yeni hayat planları, işte sosyal çevrenizi değiştirebilirsiniz. Bakın orada hem ayıklamalar yapılabilir ama aynı zamanda da yeni bir ortama girip hayatınızda güçlü etkisi olacak insanlarla tanışabilirsiniz. Arkadaş çevrenizde de yine önemli gelişmeler olabilir. Çünkü burada yine Eylül sonunda, Ekim başında yine bir tutulma meydana gelecek. Devam ettiğimiz efendim 23 Eylül sonrası artık ilişkiler gezegenimizin yeri yönü değişiyor. Biraz arka plana çıkıyor. Biraz böyle kıskançlıklar olabilir. Biraz içten içe bir şeyleri fazla kurabilirsiniz. Buraya dikkat edeceğiz tabii ki. Ve önemli olan da şu: 26 Eylül'den sonraki süreçte yine yay burçlarını önemli bir diyalog zamanı başlıyor. Bu tanışmalar veya böyle bir hayata geçmesini beklediğiniz bir durum varsa 26 Eylül ve sonrası burası çok daha aktif olacak gibi duruyor. Şimdi Mars artık Yengeç burcunda 4 Eylül itibariyle, bakın sevgili yaylar, Mars İkizler burcunda Jüpiter'le birlikte ilerledi. Temmuz ayından beri, Ağustos ayı daha da zorluydu. İkili ilişkiler, birlikte çaba gösterilen ortak işler, planlar,
Belki biraz çok istediğiniz gibi gitmemiş, biraz yorucu olmuş olabilir. İlişkilerde artık yay burçları rahatlıyorlar. Çünkü Mars orayı terk ediyor. Ve artık Akrep burcunun bulunduğu eve geçiyor. Yani Yengeç burcuna geçecek. Sizin için yatırımların geri dönüşünü beklenilen bir zaman süreci olacak. Dolayısıyla finans, yatırımlar, devletle ilgili işler, resmi kurum kuruluşlarla olan projeler, işte ödemeler, krediler vesaire gibi alanda uzunca bir süre, neredeyse 4,5 ay kadar Mars burada, hatta burada retro da yapacak 7 Aralık itibariyle Şubat sonuna kadar. Burada biraz zorlayabilir, biraz yorabilir ama çok enerji harcayacaksınız. Gerçekten parayla çok aşırı neşirsiniz. Bir de şu var, çünkü Plüto artık Oğlak Burcu'na geriledi. Yani sizin bu maddi konular, kazançlar alanınızı önemli ölçüde biraz geriye götürecek. Yılbaşına kadar sürecek bu süreç bu arada. Hani yılbaşından sonra tamamlanması gereken bazı şeyler tamamlanır ve yılbaşından sonra artık, yani 12. ayın 7'sinden sonra burası yavaş yavaş artık kalıcı olarak adım attığınız konularda devam edecek diyebilirim. Sevgili yay burçları, bu arada yönetici gezegeniniz hala ikizler burcunda tabii ki. İlişkilerde özellikle şanslı olacağınız bir dönem olabilir. Çünkü Jüpiter'in Venüs'le çok güzel kontakları olacak. Ani güzel tanışmalar, sürprizler, güzel böyle ortak projeler gelebilir. Ay ortalarını değerlendirmenizi öneririm. Biraz önce dediğim gibi 15'i güzel olacak. Ama şuna dikkat edin sevgili yaylar. Çünkü Güneş yine o tarihlerde Satürn'e bir karşıtlık yapacak. Mesleki alanda böyle ani ataklar geliştirebilirsiniz bakın ayın sonuna doğru. Çünkü Güneş'in Uranüs'te güzel bir etkileşimi var. Bir satış, bir para, bir yatırım için bir yenilik gerekebilir. Bunları da göz ardı etmeyin. Oralarda çünkü Eylül ayının, yani Eylül'ün başındaki yeni ay biraz zorlayıcı. Orada dikkatli adım atmanız, dikkatli kararlar vermeniz gerekecek sevgili yaylar. Uzun vadede dönüşü biraz böyle sıkıcı olabilir açıkçası. Doğum haritanıza baktırmanızı öneririm. Efendim, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen yayınımızı beğenmeyi, eğer abone değilseniz de kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum. Hoşçakalın.